O noktaya mutlaka denemem lazım. Tam tahmin ettiğim yerde olması lazım dedim. Buiji yeni sahtesi diş başında. Oh. Bu saatte olur mu diyorlar. Arayana bulunuyor. Herkese rast gelsin. Sahtemiz ne? Sahtemiz Körfez efsanesi. Ruiji'de yeni modeli var. Bilginize. Baba yem bu mu? Yem bunu mu kullanıyorsun? Tabii. Sen rastgele. Eyvallah. Abi rastgele. Sağ olun. İnşallah. Yem bu ha. Gemimiz bu. Ruiji'nin Maşallah şimdi geldin bir sahtesi. Valla işte ikinci, üçüncü atışta. Evet. İyi abi. Tam dedim kesin orada vardır bir tane. Bakalım başka var mı? İnşallah. Eyvallah. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Burası benim ilk levreklerimi aldığım yerlerden bir tane, ikincisi. Bayağıdır uğramıyorum. Yani bu anca vakti ve dönemi olursa bulursunuz burada. Rüzgar anında çıkabilip ipinizi o önümüzdeki otele dolayabilir. Ayıkla pirincin taşını ondan sonra. Ama ben eğleniyorum. Problem değil. Bakın, ben riskli bölgeleri severim. O yüzden de aşırı pahalı sahteleri pek kullanmadığımı zaten biliyorsunuz. Yani o sahteyi kaybetmeyi veya o malzemeden, sarf malzemeleridir bunlar, kaybetmeyi göze almadan bu iş olmuyor. Bakın şu bölge karışan bir bölge. Yani kıyıya vuran ve karışan bölge. Keza bakın burası. Bakın orada da belli noktalar var. Sadece belli noktalarda oluyor bu. Buralar avcıların sevdiği yerlerdir. Karışan yerler avcıların sevdiği yerler. O sevdiği yerler güzel karışıyorsa ne demek? Bayağı sığ demektir. Şimdi sığ bir bölgedir burası. Sığ bir bölgede de çok dikkatli olmanız lazım. Evet, sahtini takabilirsin, kaybedebilirsin. İpinle ilgili sıkıntıların olabilir. Ama arkadaşlar bu işin kimyasında da bu var. Yapacak bir şey yok yani. Bu işin hikayesinde de bu var. Doğru rengi, doğru sahteyi, doğru aksiyonu doğru zamanda, doğru yerde. Olay bu. Bir sürü formül geliştiriyoruz. Aman şöyle olsun, yok böyle çıksın, yok bunu böyle yapalım. Tabii ki yapalım. Niye yapalım? Yapacağız çünkü bu bizim bu avcılık olasılığını artırmak için uğraştığımız şeyler. Yani sen bunların olasılığını artırıyorsun. Böyle bir imkanım varsa neden artırmayayım? Hele uygun bütçeyle bunları yapabiliyorsam neden yapmayayım? Hadi be.
görelim ya. Vallahi inşallah. Ama rüzgarsız hava. Pek umutlu değilim. Dalgasız. Belki körü topalı vardır. Sevgili sahtem. Çok büyük şans. Sadece misinasını görüyordum. Olta ucuyla kaldırdım çıktı. Çok teşekkür ederim. Buraya girmek Ona mı? yasak değil mi? Aynen. Ona mı geliyor şeyler? Evet, bunları kefale benzetiyorlar ya. He. Yüzdürüyoruz. Böyle sığ yerleri seviyor. Böyle dalgaların olduğu pusu kuruyor çünkü. Bu da çok güzel böyle hareket ederek, kuyruk sallayarak dayanamıyor, atlıyor. Yani canlı yemdense daha şey. Yani onu her zaman bulamıyoruz. Evet, evet. Ben böyle YouTube kanalım falan da oluyor. Orada yayın da yapıyorum. Evet. Gençler sağda solda bir şeyler yapmak yerine Evet. gitsinler, balık tutsunlar Aynen, diye. aynen. Mantıklı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica İyi günler ederim. dilerim. Sağ olun. Evet dostlar. Bu şu an içeri girmiş olduğum yer bir kurum. Burası tabii yasak. Hani içeriye girip av yapmanız yasak. Mecburen dışarıdan ulaşabildiğimiz kadar yerlerle o avı yapmaya çalışacağız. Haydi bize yolculuk. Şuradan atsak ne güzel olurdu yani. Çok güzeldi. Şu karşı iskeleden kıyıya paralel atmak müthiş. Vardı ama tam buzlu da. Hiç olmaz herhalde. İri ise olmayabilir. Yani yarım kilonun üstünde mi? Evet, hemen hemen yarım kilo var. O zaman bir şey olmayabilir de ufaklar oldu mu lidakiler durmaz. Onlar böyle 2-3 ay geçmeyecek. Ama yarım kilo ve üstüyse dayanabilir. Bizim dondurca duruyorlardı. Direkt şokladıysanız denizden çıktığı gibi hiç tatlı suya tutmadınız değil mi? Hayır yok. Heh. Direkt. O zaman dayanır ya. Ama yine dikkat edin yani etinden temizlerken anlaşılır. Bazen çünkü bir bakıyorum balığa muhtemelen o da böyle sıcakta falan biraz fazla açıkta bekliyor ya. Halı veriyor bazen onlardan olabilir. Deniz suyuyla beraber hemen torbaya koyup tuzla atıyoruz. En güzeli. Ben de öyle yaparım. İri balıklarda uzun süre dayanır. En fazla 9-10 ay falan tuttuğum oldu. 1 kilo 800 gram bir balığım vardı. Çupra. Alsancak'ta yakalamıştım onu da yengeçle böyle zıplatırken. Onu bir sene tuttum. Bir sene hiçbir şey olmadı vallahi. Taptaze çıktı. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Tesadüf ya. Takip ediyorum sizi. He? Kırpınıcı değil mi? Evet evet merhabalar. Sağ olun. Buradayım ben. Şöyle biraz vakit geçirdim. Oğlanı okula bıraktım da. Sabah suyu kaçtı. Tesadüf. Öyle keşifler. Belki de dedim rast gelir diye tam böyle sonra. Öyle keşif yapıyorum bazen. Bir şey. Yok şu an hiç. Zaten çok umutlu da değilim. Ama Çok Gel. pisti ya. belki körü topal. Aslında pis değil. Bak dikkat edersen su konusunda o kızıllık Midye mi? deniz algleri var. Patlama yapıyor bu dönemlere geldiğinde. Hani nasıl polen saçar ağaçlar. Yoksa körfezimiz kirli. Ha? B8 Yok yok. Bu panik şat. Su aslında o kadar kirli değil de o turunculuk bir alg patlaması oluyor. Sıcak olmaya başladıkça yavaş yavaş. He.
şey gibi, su altı poleni gibi. Onu kirli zannediyorlar, değil aslında. Burada şimdi çupralar canlanmaya başladı. Burada mı? Yani kordon boyunca böyle İzmir Körfezi'nde. O yüzden yavaş yavaş yemli olta atanlar çoğalır. Genelde yemli zaten buraya kadar bak. Evet. Şurada vardı birkaç tane atçek yapan. Birisi bak. Çok deneyen olmaz. Yok. Bir de dediğim gibi suyu havası değil. Ama bu taraf şöyle biraz dalga gelip fazlaca karıştırıyor burayı ya. Ondan Aşağıdan geliyor ya. yokluyorum. Ya böyle geziyorum ben, tamam mı? Burası, orası, başka yer. İşte suyu gözlüyorum. Ne yapıyorlar? Nerelerde anafor oluşuyor? Nereleri iyi bulanıyor, karışıyor? Aslında mera sorup duruyorlar da her yer mera ya. Yani Yani araya gözle değil. Her taraf merak. aynen gözlersen, zamanını, havasını, suyunu biraz okursan her yerde bulursun. Sonra yazıyor, hocam ben gittim hiçbir şey alamadım, 3 gün uğraştım. Ben de uğraştım, 3 gün alamadım. Yani şu bir haftadır lodos var, kötü bir lodos. Evet. O balıkları verimsiz hale getiriyor bizim bu tarafta. Bir de çöl tozu bilmem ne derken. Bugün temizlendi galiba ya, değil mi? Bugün yok. İşte Cuma'dan terk ediyor dedi yavaş yavaş. İşte açılıyor yavaş yavaş, bakalım. Hem hava da değişiyor. O rüzgar yönü de değişecek. İşte o yüzden bekliyoruz bakalım. Aslında hepsi Mayıs'ta başlıyor değil mi? Yani Mayıs'ta canlanma başlar. Hareketlenme de Yumurtadan çıktı levrek mesela. çıktı. O Mart'a doğru bitiriyor zaten ama isteksiz, halsiz kalıyor hayvan. Kepçe. İşte tedbir olması lazım. Kepçe yani kaçırmıyordum. Şöyle bunu. küçük de olsa Gelmez diyordum yani. Yani şeyim de yok. hiç, bu deniz bu, ne olacağı belli olmaz. Ne olacağı belli olmaz. Arkadaşlar bu kepçeyi de görüyor yani. Ne yapacağım da bu kepçeyi ya? Ne işim bu kepçede? Ya aslında hani biraz sabırlı olup biraz tecrübe elde ettikçe alınır da, eğer yüksekse bayağı yerden, o işte o zor. Var yani. Alınır aslında. O En azından şöyle bir gripper uzatıp böyle şu anda her şey tamam. yoracağız balığı mecbur. Bagaj ediliyor. Onu ağzından yakalayacak birisi ya da kendiniz. Ya balığı yordum ben. Balık yattı. Hem de 8 milimdi. 0.8'de yatırdım. Yani pek amşirim. Ah, Bağırıyorum sağıma soluma, şey var mı? Kepçe var mı? yok olmaz öyle, ihtiyaç En anında çıkmaz. sonunda verdim bir gencin bir tanesi takımı oltayı. Lastik vardı böyle. Burada ayağıma attım, tam böyle balığı alacağım gitti. Nasip tabii değilmiş. Şeyden bir tane kepçe aldım ama geç. Aksiyonu yeter. Ama çok yakın vurdu ya. 15 metrede yaklaşık 60-70 santimde vurdu. Su bulanıksa eğer Su berraktı da yani bu şekilde hep su. çok ilginç. Çok yakın vurması. Karıştığı zaman çok yaklaşır. Ama çok berrak oldu mu görüyor ya, fazla tedirgin olur. Tabi. Yani deniz temizliyor kendini ama iç körfez olduğu için, körfez, o sirkülasyon biraz yavaş. Uzun sürüyor. Uzun sürüyor aynen. Bizim Ala öyle değil. Ala da tamam bir şekilde ama. O sirkülasyon oluyor orada. Burada olması zor. Biz de fırsat vermiyoruz ki. O fırsatı bir türlü vermiyoruz. Farklı renkler denemek lazım. 650 gram, 700 gram falan geldi. O en tatlı şeyi, boyutları. Evet. 700, 650 gram. Lüfer, güzel lüfer. Elinize sağlık. Mırmır. He. Ben de aldım mırmırda. Oo, çok harika. Mırmır da güzel. Keşke bizim burada da bol olsa. Çok seyrek çıkıyor bizim buralarda. 450 grama yakında bu. Oh, Aşağıda böyle böyle İspendek bizim Ruiji'nin küçük baby minnowları var. hepsi var. Onları deneyin. Aklınıza gelen her şeyi alır orada ne varsa. Çok tehlikeli sahteler, o ufaklar. Ama onları atmak için tabi biraz daha hafif bir atarlı kamış LRF kullanmak lazım. 312 vardı. Luigi de. O da olur. Şey, Luna mı? Luigi Luna mı? Skyforce. şeyli, yedekli var ya. Ha. Evet. 200 lira kadar atıyor. Aynen. İki uçlu. Alacağız şimdi ya, arkadaşlar bakıyoruz da yani. Şöyle 10 grama kadar. Ya levrek için yeter ya.
Ya elimizdeki de yeter. 10, 15, 20 gram. Ha, hava patlaktır. 30-35 gram atarlı, Patlak olduğu zaman spinli at. o zaman spin he. Ama öyle çok patlak değilse Mesela bir diğerleri spinli al. yok yok o Balık zorlamaz o kadar ya, o boyutlarda. Alınır yani. Kalama ayarı, düğümünüz, klipsiniz sağlam olursa sıkıntı olmaz. Biraz hoplar zıplar güzelce ama böyle bir iki sahte rengi değiştireyim. Birkaç atış daha yapar, sonra giderim. Aslında şey deneyeceğim. Shimano mu makine? O Daiwa Legalis. Ona benziyor da. Legalis serisi. Hayvan yapısı zaten şey değil mi? Konik. Aynen. O özelliğini seviyorum ben. O patentli bir şey Daiwa'larda. Ha, başka markalar daha farklı şey yapıyor. Ya burada ben hep bunu söylüyorum, bazıları çok bilmişlik yapıyor. Şimdi bak, ağırlık yok ucunda. Bak şu. Denge mi? Şuna hiç bakmıyorlar yani. Meseleye bakar mısın? Bak şu. Şimdi bir takım ağır olabilir. Ama dengesizse Daha işte o ağır. sıkıntılı. Dengesiz daha ağırlığı. Abi şimdi ben bak şuradan tam denge noktası. Bunu ne yapıyorum? Az ilerisi az gerisi oynayabilirim. Yani şu civarlarda gezmesini istiyorum. Ama şimdi buna ben tutup 4000'lik makineyi takarsam bu kamışa, bunun ağırlık noktası gelir buraya. Evet. Ben şimdi buradan tutuyorum. Parmak burada. Bakalım su üstü yap bakalım nasıl olacak o zaman. İşte orada sıkıntı başlıyor. Hani yapıyorsun ama bilek ağrıyor, parmak ağrıyor, aksiyon tam istediğin gibi olmuyor. Ama değişiyor. Mesela bazı kamışlarda makinayı kombin ettiğin zaman istersin ki şurada olsun. Niye burada olsun? Onlar böyle slow jig yaparlar. Evet. İşte aşağı vursun, sen hafifçe buradan vur. Ağırlık buradan sana yardımcı olsun. Çünkü amaç Buradaki orada ağırlık değil mi? zıplatma konusunda drop shot yapıyorsan daha çok onun için lazım. Her şey için de bir tane olta lazım meselesine Onu girdiğin için. bulamıyorsun işte. öyle O bir yüzden şey. ortalıyorsun hep işte. Yani ortalama. Her şeye bir olta olmuyor yani. Tabii olmuyor. Böyle bir kamış yok yani. Birkaç tane farklı renk deneriz. Şu Ruiji'nin V8'leri var. Mesela şu sıralar onlarla güzel balıklar alıyorum. İstavrit, levrek dinlemiyor. Vallahi her şeyi topluyor. Tam lokmalıklar ya. Karides de al. Böyle zıplatırken ara sıra denk geliyor. Burada da denk geliyor. Karides de al. Şöyle minik, daha minikleri var, şu kadar karidesler. LRF'lerle yapılırsa alınır. Çünkü o çok güzel böyle zıpladıktan sonra yavaş yavaş süzülüyor ya, dipte de kalıyor. Hafif de oynatıyorsa su altta, böyle oynatıyor, o hemen onun dikkatini çekiyor. Bak şeyin de takılma olasılığı İşte onu göze almak gerekiyor. LRF'nin kaderi bu. onu göze Biraz daha yavaş, biraz daha dipten. göze alıyoruz yani. Miskin balıkları yakalamak için kahverengi buraya kadar geldi. Evet. Az önce yoktu. Yoktu, buraya yasladı iyice. Şimdi o renk kapattığı için komple beyazı attım ben de. Normalde gece atarız. Beyazı değil mi? Beyaz ama su bulanırsa atarım, gündüz bile atarım yani hiç. Yarışmada sabaha kadar 300 kişi olta attı. Heh. İnanır mısın? Birinci 560 gram levrek aldım. İkinci 240 gram mırmır aldım. Üçüncü de şey aldım. 150 gram, 150-200 gram ispendek almış bir tane. Ya o yarışmaların kaderi bu zaten. Yani hiçbir şey yok ya. Ama mevsim işte mevsim. Tabii. 3 sene evvel Mordoğan levrek yarışması vardı. Oraya gittik. Orası küçük bir yer Mordoğan'da. Çok küçük bir yer yani, o liman içinde sınırlı bir alan. Yaklaşık 1000 kişi falan olta atıyor ya. Yani 1000 kişi. Böyle. Ya bir tane sübye çıktı. Bir tane kefal almışlar, onu da çıkarken düşürmüşler. Onun dışında hiçbir şey yok. Kefali nasıl almış? Çarpmayla mı almış? Ya işte herkes her şey deniyor ya. Kıbrıs atanı var. Çünkü aman diyor o çıkmıyor, bu çıkmıyor. O zaman Kıbrıs atan bari kefal tutan bir yarışma kazanan diyen var. Bir de Şubat'ta oluyor böyle ayaz tam. Mayıs'ta başlar diye düşünüyorum ama umudum benim Mayıs ya. Mayıs'ta başlar. Mayıs'ta hareketler. Eylül'de Eylül, Ekim, Kasım ayları bunların pik noktasıdır aslında. evet. Aralık'ta yavaş yavaş havyara girer ama geçen geçtiğimiz sezon Aralık bitti, daha hala havyara giremedi. Su soğumadı. Bir türlü soğumadı su.
Ancak böyle Ocak sonu gibi falan girdi havyara neredeyse. Şey kayıyor değil mi? Kayıyor haliyle. Mevsim döngüsü Zamanı kayıyor değişiyor. yani. Mevsim döngüsü değişiyor. Dünya iklimi değişiyor. Sular bunların yumurtlaması için yani sıcaklık önemli. Göç etmesi için sıcaklık önemli. Akıntılar önemli. Bak şimdi Granyüz'ün şu anda Gır'la Bayraklı'da çıkması lazımdı. Arada tek tük. Arada. Yok. Yani çoktan orada patlamış olması lazımdı. Bir de burada yasak değil mi? Ağ yasak. Burada A yasak. Şu vapur iskelesinin hemen arkasından başlar şöyle karşı Narlı şeye doğru Karşıya doğru yasak. vapur iskelesine kadar bir bölgede yasaktır. Onun bu tarafında av tamam ama bu bölgede yok. Ama Üremesi gece de ürer yani bu şekilde ürer. ya buraları işte girip yumurtlama, üreme, beslenme olduğu için ama şöyle bir şey gece gizlice girip ağları döşüyorlar. Yani biz buradan gördükçe söylüyoruz, ediyoruz. Orada da öyle. O mesela bu tarafa geç. Adam geliyor şöyle 10 metre önünden böyle döşemiş. Yeni yasalara göre şey yok yani nasıl diyeyim? Öyle bir limit yok yani. Şey yapabilir. Ben diyor taşın üstüne atarım diyor. Hiçbir şey yapamazsın diyor. Bir de bu sene şeyi serbest bırakmasınlar mı? Hayalet ağı. Hayalet ağı. Misin ağı serbest bıraktılar. Düşünebiliyor musunuz? Ya bunlar bildiğiniz popülasyonu yemeye yönelik. Şimdi sen böyle devam edersen bu körfezde balıkların belli bir popülasyonu en verimli olan balıklarını tüketeceksin. Levrekle çuprayı. Zaten kofana girdi, yerleşti. Körfeze iyi yerleşti yalnız. Var ya değil mi? Çok var. O zaten çuprayı bir Kaçırıyor. kaçırmayı bırakın. Ya tüketiyor ya bildiğin tüketiyor yani. Çupra hızlı bir hayvan değil yani. 3-5 seneye kadar burada bu popülasyonla ilgili büyük sorunlar olacak. Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Terk edecek. Kilidi vuracak teknesine. Bırakacak yani. Şöyle açayım biraz dalgayla oynar biraz belki. İşte silikonun en güzel tarafı Yüzüyor değil mi? ya güzel avcıdır ama ucuz olduğu için gözden çıkarılabilir. Tabi mesela V8 bu. Hani bu gitti diye üzülmem yani. Tek sıkıntı işte lider koptu. İpten biraz gitti olur ama ne yapacaksın? Liderden kopuyor yani. Oturup Ben hiç bağlayacaksın. koparmadım mesela. Takılıyor ama. Lideri ben mahin yaparım genelde ama bir de kapatma yaparım arkadan. Kapatma yapılınca çok sağlam oluyor. İşte bak beklediğimiz dalga ama geçici dalga bu. Birazdan ıslatır bu bizi. Belki biraz dursun bakalım.